Dolardaki hızlı yükseliş nereye kadar sürebilir? Eylül ayında kısa ve uzun vadede dolar yükselebilir mi yoksa düşebilir mi? Nasıl pozisyon almalıyız? Hazır olun dostlar. Bu bölümde sizinle enine boyuna tam 5 maddede doları konuşacağız. Yatırım tavsiyesi vermeden başlıyoruz. Merhaba dostlar, Eren Caner ben. Sizlere elimden geldiğince biliyorsunuz yardımcı olmaya çalışıyorum. Başlarken şunu da söyleyeyim. Videonun sonunda bir de ilginç bir bonus bilgi olacak. Toplamda da değeri 300-350 lira olan falan hani kripto sözlük hediye kutusu çekilişimizde tam gaz devam ediyor. Kanalıma abone olup yanındaki zil butonuna dokunun. Videolarımı beğenip yorumlarınızda yazarsanız bu çekilişe siz de gayet kolay bir şekilde katılabilirsiniz. Şimdi dostlar beni biliyorsunuz abi. İşin siyasi tarafı benim alanım değil. Yani oraya gerektiği kadar girebiliriz. Ama ilk maddede ben hem biraz Eylül ayını hem de belki çok daha ilerisini etkileyebilecek genel bir konuda yani ucuz iş gücü olayından sizlere bahsetmek istiyorum. Şu ekrana lütfen çok dikkatli bakın. Gördükleriniz Eurostat verilerine göre ülkelerin yıllara dağılmış şekilde gelir vergisidir, sosyal güvenlik katkı payları falan düşülmemiş haliyle Euro bazında asgari ücret rakamlarını yansıtıyor. Linkini aşağıya eklerim. İsterseniz tıklayıp bakabilirsiniz. Yani siz de bu grafiklere bakabilir, erişebilirsiniz. Bakın Türkiye'nin Euro bazında asgari ücreti 2016'ya kadar hafif yükseliş gösteriyor ama sonrasında dolar ve Euro'nun şokuyla biliyorsunuz tekrar aşağı doğru düşüşe geçiyor. Şimdi bu verilere ben bazı Avrupa Birliği ülkelerinde ekliyorum. Belçika'dır, Almanya'dır, İngiltere'dir falan. Mesela bizde şu an asgari ücret 422 euro. İspanya'da ne kadar biliyor musunuz? 1050 euro. İngiltere'de 1524 euro. Almanya'da 1557 ve Belçika'da da tam dostlar tam 1593 euro. Bu rakamları değerlendirecek olursak gelin isterseniz önce çok kısa bir empati yapalım. Şimdi siz işverensiniz abi, tamam mı? Siz işverenseniz ucuz iş gücü istemez misiniz? Daha ucuza mal edeyim, cebime daha çok kar kalsın istemez misiniz? İsterseniz. Bugün mesela Apple bile üretimlerini Çin'de yaptırıyorsa bunun en büyük sebebi bu grafikler zaten. Yani İspanya'ya gidip 1050 euro ödemek yerine lokasyon olarak Avrupa'ya çok da uzak olmayan, çok da yakın olan hatta Türkiye'ye gelip 422 euro ödemek her zaman olmasa da çoğu zaman daha mantıklı olabilir. Neyse alanı sadece bu konu olan uzman isimler var elbette. Onların değerlendirmeleri daha kritik olabilir ama bence dostlar bunun kısa ve uzun vadeli olarak iki tane etkisi olabilir. Bakın hem yatırım çeker ucuz olduğu için ama Türkiye'yi de ucuz iş gücü pazarına doğru da çevirebilir. Avrupa'nın arka bahçesinde olan bir Çin şekline büründürebilir. Bu tabii Avrupa'nın kuşkusuz işine gelebilir. Yani burayı kendi karı için ucuz üretim cennetine çevirebilir ve yine kendisi de buradan kazançlı çıkar elbette. Dolayısıyla bu ilk maddede konuyu şuraya bağlayacağım. Avrupa Türkiye'de Euro'nun ve doların daha da değerli olmasını, daha çok değerli olmasını isteyip yukarı çıkarmak için elinden geleni yapabilir bir ihtimal ve ki söylüyoruz ucuz üretim isteklerine kavuşabilsinler. Bunlar tabii ki birer analiz, birer tahmin diyerek izninizle ben dolarda ikinci maddeye hızlıca geçmek istiyorum ve bu maddede gelin isterseniz doların teknik analizini fazla böyle kafa karıştırmadan en basit haliyle bir konuşmak istiyorum. Dolarda şu an ne görüyoruz biliyor musunuz? Dolarda şu an bir fincan kulp formasyonu görüyor olabiliriz. Formasyon ne demek derseniz de şimdi formasyon şu demek abi. Her türlü para biriminin grafiklerine görülen kalıp hareketlere biz formasyon diyoruz. Şimdi bunlar kalıp hareketler. Şimdi ta böyle bir sene öncesine gidersek 30 Ağustos 2018 gibi başlayan düşüş trendinde 31 Ocak 2019 gibi 5-13'lere kadar böyle adım dip noktaya kadar geldik. Şimdi hareketler dediğim gibi zaten hani şöyle baktığınız zaman fincan kulp formasyonuna benziyor zaten. Eğer böyle devam ederse ilk direnç noktamıza yani yükselip dokunup böyle geri döndüğümüz nokta olan 6.20 civarlarına kısa veya orta vadede gelebiliriz. Bu biraz elbette piyasaya da bağlı. Onu da konuşacağız ama bakın zaten her şey %100 teknik analize göre de gitmez. Eğer gitseydi herkes şu an zaten zengin olurdu. Biz burada bir bakış açısı, bir fikir, geleceğe yönelik ortaya bir fikir koymaya çalışıyoruz ama uzun vadede dolarda çanağın iç derinliği kadar bir çanak var dedik ya. Çanağın iç derinliği kadar bir yükseliş olsa ki zaten teknik analiz bunu söylüyor. Uzun vadede de belki dostlar 7.27'leri görebiliriz. Buna hani yok canı falan demeyin abi. Lütfen buna yok canı falan demeyin. Çünkü mesela bir önceki dolar videomda söylediğim şekilde grafik ilerliyor. Bazen çünkü resmin geneline bakabilmek gerekiyor. Yani günlük, haftalık trende değil de
aylık ve yıllığa bakmak lazım ki şu an ekranda gördüğünüz mesela aylık grafik. Hani çok büyük bir şey söylemiyorum aslında. Görüyor musunuz abi? Diyorum ki dolar şu üstteki kırmızı çizgiye kadar gelebilir diyorum. Uzun vadede daha önce yaptığı hareketlere benzer bir hareket yapabilir diyorum ama sadece teknik analize göre de işlem yapılmaz. Ki şimdi madalyonun öteki yüzünü konuşalım isterseniz dostlar. Dolar buradan tekrar düşüşe geçerse nerelerden dönebilir? Bunu bir netleştirmek istiyorum. Zaten şurada biliyorsunuz daha 12 gün önce dolar 5.44'lere kadar düşerek dip noktaları test etmişti. Şimdi ise geriye doğru bir çekilişte 5.66 seviyesi bizim ilk destek, ilk durak noktamız olur. Orayı da kırarsak 5.62 seviyesi yine başka bir destek noktası olarak karşımıza çıkar. Sonrasında da 5.59, 5.55 ve 5.50 seviyeleri bizim için böyle bir destek görevi görebilir. Ama bunların tabii ki baktığımız zaman hiçbiri çok aşırı böyle sağlam destekler değil. Gördüğünüz gibi karşımızda 2 haftada 30 kuruş birden artabilen bir dolar var. Hadi biz Bitcoin'den dolayı buna zaten birkaç senedir eli mahkum alışkınız ama geleneksel piyasalarda ülkelerin sağlığı için en doğrusu doların stabilite kazanmasıdır diyerek şimdi isterseniz 3. maddede doları neler yükseltebilir veya düşürebilire devam edelim. Bu madde zaten çok sıcak bir gündem. Bayramdan çıktık biliyorsunuz abi. Yani bayramda piyasalar kapalıydı. Merkez Bankası'nın dolar kuruna müdahale şansı olmadı mesela. Hani takip ettiğim kadarıyla. Bu da piyasayı dış müdahalelere açık hale getirip bir miktar artışı beraberinde getirmiş olabilir. Bir de mesela 4. maddede doları 5.60 seviyelerinden alıp 5.74'lere kadar çıkartan bir olayı ben konuşmak istiyorum. Ama uzun vadeli körükleyecek bir olaya da çok benzemiyor. Az sonra anlatacağım şeyden bahsediyorum. Dostlar, Merkez Bankası'nın bankaları kredi vermeye daha fazla teşvik edebilmek için bankaların kendisine yatırdığı zorunlu teminatta indirime gitme kararı aldı. Bu da tabii kurda bir yandan yükseliş dalgası yarattı ki zaten okuduğum, araştırdığım kadarıyla bu kamu bankalarının daha çok işine yarayabilecek bir olay. 5. maddede de yine Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşları yer alıyor abi. Amerikan Başkanı Trump Çin mallarına %10 ek gümrük vergisi getirdi. Bunu duyan Çin de tabii ki karşı hamle olarak resmi para birimi olan Yuan'ı devalüe ederek değerini düşürdü. Yani dedi ki abi, Çin dedi ki sen benim mallarıma ek gümrük vergisi getirerek Amerika'ya olan ürün satışımı zorlaştırdın. Ben de ürünlerimin dolar cinsinden değerini al sana böyle cevap düşürüyorum dedi. Trump ek gümrük vergisi getirirken aslında kendi şirketlerine de zarar vermiş oluyor. Çünkü Çin'den ürün alan şirketler artık %10 daha fazla vergi ödemesi gerekecek. Çin de Yuan'ı devalüe ederek Amerika'nın alıcılarının elini hafifletmiş oluyor. Gelin hani şunu demiş oluyor. Yani gelin bizde hala istediğiniz fiyatlar var diyor. Neyse, bu ticaret savaşları daha da kızıştığı için bu ortamda para genelde gelişmekte olan ülkelerde durmaz abi. Dolar gibi dünyanın böyle referans para birimi olan noktalara doğru kaçar. Yatırımcı belirsiz ortamda gereksiz risk falan almak istemez dostlar. Sonuç olarak toparlamak gerekirse de yatırım tavsiyesi olmasın ama genel olarak tüm dünyada bir büyüyememe endişesi olsa da kısa vadede doları aşırı böyle yukarı yönlü şekilde zıplatacak bir olay gerçekleşmedikçe dolar kısa bir süre daha en azından bu seviyeler arasında gidip gelebilir abi. Kısa vadede az önce konuştuğumuz Merkez Bankası'nın işte kredi kararı gibi, işte S-400 meselesi gibi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış süreci gibi, hani Arap saçına dönen olaylar var ya, bunlar belli bir olgunluğa erişmiş durumda dostlar ve çok kritik yeni gelişmeler olmadıkça doları yükseltecek eski heyecanı vermezler gibi duruyor. Çünkü hani biliyorsunuz abi, bir konu böyle aşırı derecede sündükçe yatırımcının oradaki tepkisi ne oluyor? Artık böyle adım adım azalmaya başlıyor. Alışmaya başlıyorlar herhalde. Ha, bunun haricinde kısa vadede ne olabilir? Hani tatil sezonu biter, tatilcilerin yurt dışından getirdiği sıcak dolarlar bir miktar suyunu çeker. O zaman yine hani kısmen bir yükselişi konuşabiliriz. Uzun vadede ise aylık ve yıllık periyotlarda önceki videolarımda söylediklerimle hemfikirim abi. Uzun vadede dolar yükselmeye devam edebilir. Teknik analiz kısmında zaten aynı bu şekilde bahsettik. Dolarda yukarı trendi görebiliriz abi. Üstelik bu doların yükselişi bilinçli bir şekilde de yapılabilir. Demin konuştuğumuz hani Çin'in devalüasyonu var ya, hani onu konuştuk ya. Şimdi sen ülke olarak devalüasyonu niye yaparsın? Niye yaparsın abi? O güne kadar ülke olarak yurt dışından çok ithalat yapmışsındır ama ihracatın, yani dışarıya satışın zayıftır. Bir süre yurt dışından ürün alınmasını zorlaştırarak satışı kolaylaştırır ve böylece ülkedeki dolar miktarını artırabilirsin. Bunlar tabii masadaki hep seçenekler abi. Ben bunları sizlerle paylaşıyorum. Bir de tabii ki de şuna bakmak lazım. Amerikan ekonomisi şu an toparlanmış durumda. Yani okuduğumuz, araştırdığımız, analiz ettiğimiz kadarıyla Amerikan ekonomisi şu an toparlanmış durumda. Dolayısıyla neden
Neden doların tüm dünyadaki yükselişini kesmek istesinler, bunu sormak lazım. Ne zaman Amerikan ekonomisi düşüşe geçer, düşüş emareleri gösterir, işte o zaman parasal genişleme denilen ucuz doların tüm dünyaya dağıtılması olayı var ya, işte bunlar gündeme gelir. Şakayla karışık abi, şunu da söyleyeyim, belki de doların düşüş mü yükseliş mi yapabileceğini gösteren en güzel indikatörlerden bir tanesi de Amerikan ekonomisinin durumu olabilir. İsterseniz şimdi gelin abi bonus bilgiye geçelim. Kağıt paralar var ya, bildiğiniz hani böyle günlük hayatta kullandığımız, harcadığımız, markete giderken verdiğimiz kağıt paralar var ya, onlar sanılanın aksine kağıttan yapılmıyor, biliyor musunuz? Pamuk ve keten karışımıyla oluşturulan özel bir maddeden yapılıyor. Muhtemelen kağıt formuna çok benzediği için biz onlara kağıt para diyoruz dostlar. Bu bölüm için bana teşekkür etmek, Kripto Sözlük hediye kutusu çekilişine katılmak isterseniz lütfen kanalıma hemen abone olup yanındaki zil butonuna dokunmayı, videolarımı beğenip yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Görüşürüz.